Multiple skleroz rahatsızlığındaki en tehlikeli durum atak durumudur. Bunun anlamı akyuvarlar sinir sistemine ya da beyne saldırmaya başlamıştır ve onların acilen durdurulması gerekir. Kortizon adı verilen bir serum sayesinde tüm savunma sistemi yatıştırılır. Bu özellikle vücutta bir enfeksiyon varsa akyuvarlar çok hareketlidir ve ortalığı birbirine katıyorlar demektir. Birinci yöntem bu. Kortizon zaten tüm MS hastalarının bir kere gördüğü bir serumdur. Çok zararı yok. Sadece sürekli verilmesi riskli. Çünkü akyuvarlar tamamen devreden çıkarsa vücudun hiçbir savunma sistemi kalmaz. Plazma değişiminde ise kanın tamamı vücut dışına alındıktan sonra akyuvarların sayısı azaltılır ve kan tekrar vücuda verilir. Buradaki birinci basamak dediğimiz ilaçlar daha çok vücutta bir enfeksiyon varsa onu durdurmak için kullanılıyor. Özellikle dimetil fumarat kategorisindeki ilaçlar vücuttaki bir oksidatif stres varsa onu durdurmak için kullanılıyor. Bunu şöyle anlatabilirim. Vücutta devam eden bir enfeksiyon var. Özellikle virüs rahatsızlıklarında bu durum belirgindir. Şimdi akyuvarlar tedavi edemiyorlar ve akyuvar nasıl tedavi eder biliyor musun? Bir hücrenin içerisine virüs girmişse akyuvar o hücreyi tedavi etmez. O hücreyi yok eder. Hücre zaten milyonlarca var. Bir tanesinde virüs varsa yani o hastalanmışsa artık onu tedavi edecek bir yol yoktur. Yani virüsler zaten mikrop değil. Çoğu da hücre içerisine girdikten sonra hücrenin bir parçası oluyor ve hücreden ayrılamıyor. Bu listedeki ilaçlardan betaferon ilacını kullandım iğne şeklinde. Vücuttaki 6 ayrı noktaya kendi kendine vurduğun bir iğne. Bir süre sonra ilacı değiştirdim. Doktora gidip Aubagio en aşağıdakini seçtim. Bunu da hap şeklinde kullandım. Daha sonra ilaçları bıraktım. İkinci basamak koruyucu tedaviye baktığımızda Tisabri ve Ocrevus meşhur iki tane ilaç. Hastalar gidip hastanede 3-4 saat yatarak serum alıyorlar ve bu serum bazen 3 ayda bazen 6 ayda bir alınıyor doktorun önerisine göre. Buradaki yine detaylı nokta bu ilaçlar bir şeyi yok etmiyor. Yani multiple skleroz kolayca geçen bir hastalık değil, uğraşmak gerekiyor. Buradaki ana fikir de bir enfeksiyon var ve akyuvarlar aslında o enfeksiyonu yok etmeye çalışıyorlar. Örneğin listedeki Tisabri, Ocrevus bu iki ilacı araştırdığınız zaman Crohn hastalarında da kullandığını gördüm. Crohn dediğimiz bağırsaklarda olan iltihaplı bir hastalık. Aynı şekilde ülseratif kolit hastalığı da bağırsaklarda hiç geçmeyen bir hastalık. Vücut bunu tedavi edemediği zaman bir şeylere saldırmaya başlıyor. En azından hasta hücreleri yok edip temizlik sağlamayı umuyor. Üçüncü basamak koruyucu tedavideki Lemtrada isimli serum ise akyuvarların arasındaki T-cell isimli ya da B-cell isimli hücreleri yok ediyor. Koruyucu tedavilerin sonuncusu Mayzent isimli ilaç ağızdan alınıyor ve akyuvarların bir çeşidini yok ediyor. Bunun yanında yeni çıkan teknoloji kök hücre tedavisi. Tıbbın farklı alanlarında kullanılıyor. Yapılan olay vücuttan alınan kök hücreler çoğaltılarak tekrar vücuda yerleştiriliyor. Özellikle sinir tabakalarının yenilenmesi ve tamirinde çok faydalı olduğu görülmüş. Yapılan analizlere, istatistiklere göre 3 kişiye ilaç verildiği zaman 2 tanesi kalan hayatında mutlu yaşamış, bir daha MS atağı geçirmemiş. Tek problem fiyatı birazcık pahalı. Yurt dışı fiyatları $10.000 ile $50.000 arasında değişiyor. Başarı oranı da 1/3 olduğuna göre kararı siz verin. Bugün size kendi beslenmemden ve biraz hayatımdan bahsedeceğim. Çünkü ilaç kullanmadığım halde nasıl yaşıyorum, bir şeyleri dengelemem gerekiyor. Burada anlatacağım kısım yulaf ezmesi ve süzme yoğurt yiyorum özellikle. Esas beslenme malzemem bu. Çünkü süzme yoğurtun içerisinde yaşamanız için gerekli her şey vardır. Bunun yanında Karadeniz bölgesinde yaşayanlar için tavsiyem
manda yoğurdu diye bir ürün var. Manda yoğurdu bulursanız sindirimi çok daha faydalı. İçerisinde her türlü mineral var. Şimdi bunların içerisinde ufak ayrıntı vereyim. Doğa markası genelde Şok Market'ten alıyorum. Bunun yağ oranı diğerlerine göre daha az. Eti markasının Lif Alif isimli ürünü, şu gördüğünüz renginden tanırsınız zaten. Bu ince öğütülmüş olduğu için sindirimde daha kolaylık sağlıyor. Yani diğerleri normal ezmişler sadece. Mesela aynı Lif Alif etinin markası bir ürün. Bu üründe de esas karşıma çıkan olay ince öğütülmüş olmadığı halde içerisinde kılçık var. Yani yulafın dış tabakası diyeceğimiz, dış kılıfı diyeceğimiz kılçıklı bölüm var. Bunu o kadar da sevmedim. Burç markası yerli mal diye geçiyor ama yeme tarzı diğerleriyle aynı ve yağ oranı etiyle aynı. Lif Alif markasıyla başa baş yarışır. Bugün videoya biraz farklı bir açıdan yaklaştık. Ama kesinlikle ekşili hiçbir şey yemiyorum. Her ne kadar ataklarımı durdurmuş olsam da ekşi yiyecekler ters bir şeyleri başlatıyor. Bendeki türü böyle. Atak geçirene kadar zaten nasıl olduğunu tam olarak anlayamazsınız. Bunun yanında şöyle konuyla çok da alakası yok ama gitarımı göstermek istiyorum. Sinir tabakalarının tamiratı için vücudunuzda bir şeylerin zorlanması gerekiyor. Yani sadece hastanede yatarak vücudunuz tamir olmaz. Sinirlerinizin zorlanması da en kolay yeni bir dil öğrenerek olur. Mesela yabancı dil ilginizi çekiyorsa birkaç tane yabancı dil öğrenmeye çalışın. Bu beyniniz için çok faydalıdır. Çünkü beyinde her saniye binlerce sinaps oluşur. Yeni dil öğrenirken de muhtemelen günde milyonlarca oluşuyordur. Şimdi burayı bırakıyorum. Yatak odasına geçiyoruz. Burası benim yatağım. Şimdi yatağın sağına soluna bakarsanız ayak tarafı daha aşağıdadır. Yatağın dibindeki ayakları kırdık. Böylece başım daha yukarıda. Başım yukarıda olsun diye ekstradan fazla yastık kullanıyorum. Bunu 2016'da ilk atak geçirdiğimde fark etmiştim. Başım aşağıda olduğu zaman daha fazla baş dönmesi ve dengesizlik oluyordu. Bunun diğer tarafındaki ayrıntı da eğer mide asetini boğazınıza yollarsanız büyük problemler çıkıyor. Şöyle göstereyim. Böyle bir yatış hatalıdır. Sağ tarafa yönelip yattığı için midesi yukarıda kalıyor ve midesindeki fazla asetler yüzüne doğru akıyor. Boğazımızda normalde sfinkter kasları var. O aseti engeller. Fakat o kaslarda bir sorun olduğunda ya da gevşeme olduğu zaman o asit direkt boynumuza gelir. Bunu durdurmanın yolu da sol tarafa yatıyoruz ve midemiz aşağıda kalıyor. Bu gördüğünüz melisa otu. Dikkat etmeniz gereken melisanın birkaç çeşidi var. Buna limon kokulu melisa deniyor ve iyi olan o aslında. Elinize aldığınızda çok güzel bir kokusu olduğunu fark edersiniz. Çin tıbbında bu sakinleştirici ve rahatlatıcı olarak görünüyor. Uyumadan önce bunu içtiğiniz zaman çok derin ve güzel uyursunuz. Bunun yanında benim uykudan önce uyguladığım ikinci yöntem ise biraz jimnastik. Bu şekilde şınav çekerken en az 50 tane çekiyorum. Eğer iyi günümdeysem bunu 100'e tamamlıyorum. Multiple skleroz hastalarında özellikle görülen kasların takılı kalması ve çoğu zaman MS kucaklaması diye adlandırılan rahatsızlık aslında bağırsakların bir şekilde kasılı kalması ile ilgili. Bunun için Melisa tavsiye ederim. İyi geliyor. En azından uyku anında faydalı oluyor. Diğer civan perçemi ve sarı kantaronla da tedavime devam ediyorum. Herkese selamlar.